Birkaç haftadır video atmak istiyorum ama inanın çok kötü hasta oldum. Bu nedenle herhangi bir şekilde bir video atamadım. Yani bilgilendirme videosu diyelim biz buna. Bilen arkadaşlar illaki vardır da bilmeyen arkadaşlar için de tekrardan üzerinden geçmek için bazı konulara değineceğim. E, Sandık açma videosu yapmak istiyorum. Ama şu anda bugün konumuz o değil. Başka bir konudan bahsedeceğim. Geçen gün Yakup abinin kanalında Yakup abi bahsetmişti. Sevgililer Günü etkinliği geldi. Bakın burada etkinlik dükkanında. Ee, Buradaki ödüllerden bahsetti Yakup abi. Sadece onun bahsetmediği burada iki tane şey vardı. Ben de onunla ilgili video yapmak istedim. Yani Yakup abinin yaptığı videonun üzerine bir video yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ee, Şu an inşallah kamerada görünüyordur. Kalemle göstereceğim. Şu 6 jetondan ve de gümüş jetondan bahsedeceğim. Bunlar neden kıymetli? Ondan bahsedeceğim hemen sizlere. Geçen de bir video görmüştüm bir tane arkadaşın. İsmini hatırlamıyorum ama arkadaş toplama etkinliğinde yaklaşık birkaç dakika içinde bir gap puan yapıyordu. Yani toplamadan 80 milyon kaynak alıyordu her toplamadan. Eğer yanlış tahmin etmiyorsam onların hepsini buradan yapıyor. Emsal size tıklıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bu konuda ben de uzman değilim. Onu da söyleyeyim size. Uzman değilim. Bilen arkadaşlar illaki vardır. Zaten bu konuda da bu oyunda da genel olarak çok iyi olduğumu iddia etmedim. Asla da iddia etmem. Hemen tıklayalım. Burada bizim altın ve de gümüş jetonlarımız var. Bunlar özel etkinlik dükkanından alabiliyorsunuz. Parayla alabiliyorsunuz veyahut da şurada sezonu emsalsiz kısmına tıkladığınız zaman buradan da ücretsiz olarak oyun size veriyor. Kaç tane veriyormuş? 3, 5, 7 tane gümüş veriyor. Hemen hemen 5 tane falan da altın veriyor galiba. Her neyse. Bunların öneminden bahsedeceğim size. Yanımda bir tane sandık var. Alalım onu. Bu etkinlikleri de yapan arkadaşlar Yakup abi de bahsetmişti. Zaten Yakup abinin kanalında açıklama kısmına bırakacağım. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Yani etkinlik dükkanında bedavaya çok güzel ödüller var. Burada bizim Paragon leveliniz yani emsalsiz leveliniz arttığı zaman yetenekler açılıyor. Özel yetenekler açılıyor. Kaynakları tüket. E, Ne bileyim işte görkemli sefer var burada. Güvenli bölge gibi bir sürü şeyler var. Yetenekler var. Şimdi bu altın jetonlar ve de gümüş jetonlar ne işe yarıyor? Önce gümüşlerle başlayayım. Şimdi burada gördüyseniz eğer ben bu en alttaki kısmın hepsini yapmaya çalışıyorum, doldurmaya çalışıyorum. Neden? Üzerine tıkladığınız zaten görüyor. Düşman oyuncu silahşor saldırısı ve sağlığı eksi 125 veriyor. 40'a kadar yükselince de bakacağım birazdan. Tam yüzde kaça kadar artıyor ona da bakacağım. Şuradaki informasyon kısmında görünmesi lazım. Şu kısımda. Ama önce şunlardan hemen bahsedeyim. Yani siz oyunu savaş odaklı mı oynuyorsunuz? Üretim odaklı mı oynuyorsunuz? Veyahut da işte sadece benim gibi her ikisi de olsun. Yani hem farm yaparım hem savaş yaparım vakit öldüreyim diye mi oynuyorsunuz? Bilemiyorum. Şundan bahsedeceğim. Eğer savaş odaklı oynuyorsanız bu en alttakilere fullleyebildiğiniz kadar fulllemeniz lazım. Burada silahşör, düşman oyuncu silahşör saldırı sağlığı eksi veren var. Mızrak var, at var, menzil var, kuşatma var, klik var. Bunların hepsi önemli. Siz çünkü adama 15K ile vuruyorsunuz. Adam da size 15K ile vurduğunu düşünün. Bunun e, %500 olarak düşürdüğünüz zaman adam 500-600 eksik bonusla vuruyor. Savaşı kazanabilirsiniz bu sayede. Eğer farm yapan bir kalede oynuyorsanız yani farm üzerine veyahut da kendi ana kalenizin yanında farm olan kaleler varsa eğer zaten onlara da e, neredeydi o? Şurada. Toplanan kaynak artı 6. Bunları yükseltmeniz gerekiyor. Neden? O arkadaşın videosuna değineceğim. Burada
Mesela ben şu anda 7 puan harcadığım zaman %13'e kadar falan yükseliyor. Her biri %1 veriyor. %6. %21'i buradan toplanan kaynak alıyor. Şimdi o arkadaş. Videodaki çeken arkadaş. %21 buradan alıyor. Daha sonra zaten kendisi itemlerini de gösteriyor. Şöyle hızlıca ben de göstereyim size. Daha sonra burada bakın şunlar sol taraftakilerin hepsi toplanan kaynak kıyafetleri, itemleri. Hepsinde toplanan kaynak veriyor. Bakın burada %5 veriyor. Şu mesela güzel. Toplanan kaynak 12 veriyor. Şu güzel. Toplanan kaynak 18 veriyor. Buradakilerden alıyor. Tabi şurada bir tane de hemen burada da giyeyim yanınızda. Toplanan kaynağı tıkladığımız zaman burada da %25 veriyor. O arkadaşın bu pelerini sarıydı galiba. Ondan dolayı daha fazla alıyor. Bu ne demek? Şu anda ben bu şekildeyken bakayım, hatta emsalsizim açık mı? Şeye bakacağım. Hazır diyor. Tamam. Sizinle beraber hemen göstereyim. Mesela burada 9 level bir tane şey var. Işınlanalım yanına. Bunun 4.7 milyon şu anda içeride şey var. Ekmek var. Bunu Paragon'la beraber. Normalde bunu hemen alacağım, bir saniye. Galiba yanlış emsalsiz açtım. Evet. Şimdi normalde siz topladığınızda, sadece toplama hızıyla topladığınızda 4.7 milyon veriyor. Bakın şunu göstereyim size. 2.9 milyon verdi. Bu da ne demek? %75 falan alıyorum ben şu anda. Yani %75 toplanan kaynak alıyorum. Bir de bu arkadaş zaten hemen geleceğim, oraya da geleceğim konuya. Burada başka neler var? Düşman oyuncu düşürme. Bunların hepsi galiba işgalciyken. Eğer saldırı odaklı oynuyorsanız bunların hepsi de çok önemli. Bunlar hepsi ama düşman oyuncu, pardon, işgal etkinliği yani RVR'deyken işinize yarayacak şeyler. Burada da işte yiyecek toplama hızı falan var. Bunları ben kullanmıyorum. Zaten yükseltmem. Sadece yükseltirsem bunu yükseltirim. Toplanan kaynak. Bu arkadaş, ben eğer yanlış tahmin etmiyorsam, şimdi bu en altta gösterdiklerime gümüş jeton gidiyor. Bunlara da altın jeton gidiyor. Yani altın jeton harcamanız lazım. Ben kendim yanlış harcadım. Onu da söyleyeyim size. Bana bakaraktan yapmayın. Sadece burada benim doğru yaptığım şu. Yağma karşılaşması soğuması %30. Bu da ne demek? Bu 24 saatte eğer yenileniyorsa emsalsiz %30 daha erken yenileniyor. Ya da bu da ne yapıyor işte? 10-11 saate falan geliyor. Pelerin falan giyerseniz 10-12 saatte falan yenileniyor. Evet. Burada bizim kaynakları tüket yeteneğimiz var. Kusura bakmayın, gerçekten çok hastayım. Konuşmakta bazen zorlanıyorum. Şimdi zaten burada söylediği üzere kaynakları tüket soğuma değiştiricisi diyor. %30 düşürüyor bunu. Yani bu %15 level olursa eğer %32 falan yapar galiba. %30, %32 falan yapar. Burada bizim için önemli olan ne? İyileşmiş kaynakları tüket. Yani bu, şimdi ben bunu tavsiye etmiyorum. Ben kendim açmadım zaten. Ben öncelikle görkemli seferi falan önce fullleyeceğim. En son bunu yaparım muhtemelen. Bunu yapmak isteyen arkadaşlar olur diye söylüyorum. Ondan dolayı gösteriyorum bunu. Bakın arkadaşlar ne diyor? İyileştirilmiş kaynakları tüket +1 diyor. Siz emsalsiz paylerini normalde siz bunu açtığınızda bir tane size şey veriyor. Toplama hakkı veriyor. Pelerin giyerseniz bu toplama hakkı 2 oluyor. Buradan da yükseltirseniz bunu 10 levelde, ben kaç tane yapayım? 9 levele kadar 10 levelde 10 tane veriyor size. 12 tane kaynağı anında emsalsizde toplayabiliyorsunuz. Anında. Şu anda bende 12 tane olduğunu düşünün. Her birinden 4 milyon alıyorum 9 levelde. 2.7 2.9 milyon da şeyden geliyor. Kaynakları pardon, söyleyemedim, aklıma gelmedi. Bakacağım arkadaşlar, bir saniye. Gerçekten kafam hiç yerinde değil. Neydi o? Evet, toplanan kaynak veriyor. 3 milyonda. Yani 7 milyon her birinden kaynak alsam anında 84 milyon kaynak toplayabiliyoruz. Yani eğer sizin farm kaleniz varsa, yani bunu şunu yükseltirseniz 10 level'e kadar 10 tane buradan alırsanız 4 milyon 4 milyon 40 milyon zaten bedavadan kaynak veriyor size. Ekmek için konuşuyorum sadece. Bir de burada kaynak çılgınlığı var. Bu max seviyesi %600. Yanlış hatırlamıyorsam. %600'e kadar kaynak çılgınlığı alıyor.
Bu arkadaş da muhtemelen benim tahminimce buradan alıyor yani kaynağı. Çünkü 12 tane 12 tane emsalsiz gönderiyor. Her birinden 80 milyon kaynak çekiyor. Yani 1G puanı daha etkinlik başlar başlamaz 1G puan yapıyor. O arkadaşın videosunu bulursam onu da hem kanalını etiketlerim hem de videosunu paylaşırım, görürsünüz oradan. Şimdi burada önemli olanlar neydi? Paragon var. Bu yağma karşılaşmasının süresini düşürüyor. Ben bunu yanlış bastım. Evet. Nobluk yaptım ve de yanlış yaptım. Keşke bunu açmasaydım. Şunu açmam gerekiyordu. İyileştirilmiş yağma karşılaşması artı 1 diyor. Bu ne demek? Ben pelerinle vurduğum zaman 3 tane emsalsiz gönderebiliyordum. Burada yanlış tahmin etmiyorsam 13 tane emsalsiz gönderebiliyorum. Bu da ne demek? Her vurduğunuz kamptan 3'er tane sandık alıyorsunuz. 10 tane de, yani bunu açtığınız zaman 13 tane kamp yapıyorsunuz. Anında 40 tane kamp sandığınız oluyor. Çok iyi. Bunları boş verelim. Bu çok önemli değil. Burada önemli olan dikkatli sefer var. Bu da evet, dikkatli sefer dolumu. İşte bu sefer dolumu yazanlar her biri artı 1 veriyor. Normalde bir tane gönderiyorsunuz. Bunu böyle yükselttiğiniz zaman artı 5 bir de onun üstüne artı 5 6 tane gönderebiliyorsunuz. Öyle düşünün. Ordu saldırı sağlık. Bunlar saldırı sağlık veriyor. Ama bu ordu saldırı sağlık genel ordu saldırı sağlığı değil arkadaşlar. Sadece bu emsalsiz hünerini kullandığınız zamanki ordu saldırı sağlık. Aklınızda bulunsun. Ben ondan dolayı zaten PvE açtım. Dediğim gibi nobluk yaptım. Yanlış yaptım. Bunlar süresi olmasa. Ne var burada? Görkemli sefer max %16 diyor. Bu da bölük boyutunu arttırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu da %30, %40 falan arttırıyor galiba. Bakacağız birazdan hepsine teker teker. Bu sürat, bu hızından, sefer hızından bahsediyor. Güvenli bölge var burada. Soğuması. Güvenli bölge süresi. Yani bu, evet, 190 tamam. Bunu ben çok fazla kullanmıyorum ama bunu genelde şeyde kullanıyorum ben. Onu değil de şunu kullanıyorum genelde. Bunu Atlantis'te kullanıyorum ben. Burada ne diyor? Güvenli bölge süresi diyor. Bakacağım birazdan hepsinin ne olduğunu. Ben de çok fazla bilmediğim için dediğim gibi. Bakacağım. Evet, bu da zaten istediğiniz herhangi bir hüneri tekrar açmanızı sağlıyor. Ben de bunu kullanmıştım. Bunu tekrardan açabiliyorum. Buradaki yeteneği kullanaraktan. Bu da zaten muhtemelen sefer soğumasıdır. Soğuma süresidir. Evet, dediğim gibi. Bu neymiş? Hangisi? Evet, nihai sefer. Sefer soğuması, süre soğuması, bölük boyutu. İşte bu çok iyi. Bu %60 bölük boyutu veriyor. Bunlar tabii ki de dediğim gibi tek vuruşluk olan şeyler ama %60 bölük boyutuyla vurduğum zaman gerçekten çok fazla bir fark çıkıyor. Adamı çok rahat bir şekilde yakabilirsiniz. Hele ki son güncellemeden dolayı. Zaten birazdan ona değineceğim. Biraz Gemiloft'u gömmek istiyorum. Saçma sapan iş yapıyorlar. Tek dertleri para. İnanın çok sinirliyim bu konuda ama bir şey demeyeceğim. Kalemin şeyini de yukarı çekelim. Bakın burada %600'e kadar kaynak ödülü. Demin bahsetmiştim sizden. 10 tane dolum diyor. Kaynakları tüket. 10. 2 tane de, bir tane pelerinden, bir tane de kendinizin var. 12 tane sefer gönderebiliyorsunuz. Çok pardon. Gerçekten çok hastayım. Yani konuşmakta bazen zorlanıyorum. Bu PvE saldırı sağlık hiç önemli değil. Bana kalırsa yapmayın boşuna. Şu önemli. İyileştirilmiş yağma karşılaşması artı 10 veriyor. Evet, burada dikkatli sefer var. Ordu görkemli sefer. Deminki söylemiştim. Dikkatli sefer. Siz hani orduda saldırdığınız zaman ordunuz ölmüyordu, yaralanıyordu, o olan. Görkemli seferde e, tek seferde 4 milyona kadar ordu gönderebiliyorsunuz. Ama yeni güncellemeyle beraber bunu 12 milyona çıkarttılar. Yani P70 dediğimiz level emsalsiz seviyesi 70'te açılan mevzu bu. Bakın, görkemli sefer max %30 diyor. Yani bu ne demek? 12 milyon gönderiyorsunuz. %30 doğrudan alıyorsunuz. 3.6 milyon, 15 milyon P70 vuruyorsunuz. Eğer yanlış tahmin etmiyorsam. Hiçbirini denemedim. Sadece varsayımla konuşuyorum.
Kusuruma da bakmayın. Dediğim gibi çok fazla bilgim yok. Değerlerinden bir şey bahsetmiyor. Emsalsiz konumuz bu kadar. Dediğim gibi sezonluk emsalsizden çekebilirsiniz. Bunların ikisine. Ha bir de emsalsiz yükseltirken arkadaşlar. Emsalsiz şöyle göstereyim size. Şu an etkinlik var mı? Var. Şimdi 90 emsalsiz deneyim veriyor. Yatmadan önce şimdi siz gece 1'de, 2'de, 3'te bu etkinlik sıfırlanıyor. Avrupa saatiyle 1'de, Türkiye saatiyle 3'te sıfırlanıyor. Yatmadan önce yapmanız gereken şeyi söyleyeyim size. Emsalsiz etkinliği varsa eğer şu emsalsiz pelerini mavi, sarı, yeşil, kırmızı, mor neyse işte hangisi varsa onu giyin. Öyle yatın arkadaşlar. Bir de eğer yaptıysanız eğer hemen şuradan göstereceğim. Yapabiliyorsanız ben yapabiliyorum. Ben basarım bunu. Hiç acımam yani. Bitsin. Emsalsiz deneyimi %13 alıyor. Max 28'e kadar yükseliyor. Emsalsizini daha hızlı arttırabilirsiniz. Evet gelelim diğer konuya. Görmüş olacağınız üzere demin de 38 daha doğrusu 38 araştırma akademiyi basmaya çalıştım. Basamadım. 5-6K puanım vardı. Yetmedi. Neden yetmedi? Hemen söyleyeyim. Yeni iş çıkardıkları için yetmedi. Şimdi 2100 puan bu istiyor. 2000 diyelim. Düz hesap konuşacağım. 1750 bu istiyor. Demin 2000 kusurdu. 1700'de bu. 4000 diyelim toplamda. 4000. Oradan buraya geldik. 4000. Hadi 5500 olsun. 5500 diyelim. Oradan bunu yükseltmemi istiyor. 5500. 875 de bu. 6000 diyelim. 6500 geçti ama 6000 diyelim yine de. Bak abi. 6000. Alın size. 7000. Oradan burayı istiyor. 7000. Yaklaşık şu anda 9000 oldu. Geçti 9000'in de tahmini konuşuyorum. 9000. Han 38 istiyor 9000. 2000 de burada 11000. Han'a geldik. 11000. Yaklaşık 13000 puan yaptı şu anda. Depo 38 istiyor. Depoya geldik. 13000 demiştim galiba değil mi? 15000 yaptı. Her birinde 38'e basmanızı istiyor. Bunların da her biri 15, 16, 15, 19 yani yaklaşık 20.000 puana ihtiyacınız var. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz günlük işlerden maksimum alabileceğiniz, ben size göstereyim. Şuradan itibaren veriyordu galiba. Evet 20 buradan veriyor. 30 buradan veriyor. 50 de buradan veriyor. Günlük 100 tane alıyorsunuz. Yani eğer benim gibi bir oyuncuysanız eğer bunu siz tabi bunların hepsi eğer 37 ise bir de öyle söyleyeyim size. Benim gibi ben bugün hepsini 37'ye bastım. Hepsi 37 ise eğer hatta buradaki binalarına 38 olmayan 37 olmayan var mı? Yok. Tamam. Benim gibi bir oyuncuysanız eğer 38 yani T8 araştırma aşmak için 200 gün beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Günde 100 puan veriyor. Ne yapar? 20 günde 2000 yapar. 200 günde işte bu araştırmaya sahip olabilirsiniz. 200 gün. Ama ne oldu? Parayı basan şık diye bastı. Bir saniye. Oturmamı düzelttim. Yani amaçları ne? Sorunları ne? Derdi ne? İnanın bilmiyoruz. Bu adamlar tek dertleri para oldu. Para, 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 daha fazla para, daha fazla paket, daha fazla paket, daha fazla para. Sürekli bu oldu. İnanın yani o kadar kızdım, o kadar sinirlendim ki. Hatta şey bile düşündüm. Dedim açayım kalkanı. Sıfırlasınlar. Atayım telefondan da oyunu çıkayım. Sileyim dedim. Ee, Yapamadım. Neden yapamadım? Ee, Bir tane arkadaşla karşılaştım bugün. Sabah konuşmuştuk gerçi biz onunla da. Şans eseri oyunda karşılaştım. Nostalji oldu bana. Çukurova diye bir arkadaşım var benim. Çukurova TR belki bilenleriniz vardır. Biz onunla beraber oynadık. Onunla beraber başladık bu oyuna. İkimiz. Yani nereden baksanız herhalde bir 8-9 yıldır beraberiz onunla. Bu kalenin asıl sahibi de Çukurova'dır. Kendisini de çok severim. Göktürk Antalyalı bir arkadaşımız. Bu kalenin de sahibi oydu. Bana zamanında farm yap. Yani o farm kalesi olarak yapmak istemişti bu kaleyi. Bana verdi. Ben şimdi onun oyun tarzıyla benim oyun tarzım biraz farklı. Ben biraz daha böyle sakin ilerlemeyi seven bir oyuncuyum. Hani vurayım, kırayım, güç basayım, çok güçleneyim, şöyle olayım, böyle olayım. Bende yok o.
Göktürk'te tabii Göktürk'te de yok o güç basayım falan egosu yok ama Göktürk ama savaşmayı sever yani. Der ki farm yapmak istiyorsan git Farmville oyna der bana. Farklı bir oyuncu tarzı var. Daha sonra kendi kalesini de bıraktı. Krallıktan da ayrıldı. Bir ara bu kaleye oynadı. Ama dediğim gibi gerçekten de bu kalenin asıl sahibi o. Yani o verdi bana. Ben sadece kaleyi bu hale getirdim. Onu da zaten nasıl karşılaştık? Bir gün oyunu indirmiştim ben. Ee, oyun Mark of, Mark of Empires'ı indirdim. Uzun bir zaman, bir sene falan oynamıyordum. Oyunu indirdim. Krallıkta böyle selamun aleyküm yazdım şeyden. Buradaki global chat var ya oradan. Orada işte Çukurova şey yazmış. Türk İttifakı'dır, oyuncu aranıyor falan yazmış. E, ben de dedim sen Çukurova dedim sen dedim işte şu krallıkta oynadın mı dedim. Evet dedi. Sen kimsin dedi bana. Dedim telefonunu aç dedim arıyorum dedim. O beni aradı. Dedi birader dedi sen de oyunu bıraktın uzun zaman oldu biliyorum ama dedi biri dedi senin nickini almış. Manyağın biri dedi bana dedi işte dedi arıyorum falan filan diyor dedi. Yani dedi çok şaşırdım falan dedi. Hem dedi bu bahaneyle seni aramak istedim falan. Dedim oğlum benim falan. İşte ondan sonra da bu kale bende kaldı. Yani gerçekten çok sevdiğim bir arkadaş ondan dolayı ondan bahsettim uzun uzun. Atlantis'te karşılaştık. Çok nostalji oldu bana. Buradan da ona selamlar ve sevgiler olsun. Velhasıl kelam. Bırakmayı düşündüm oyunu. Ama inanın dediğim gibi tekrar oyun eskiden çok güzeldi. Eski anılarım hatırlayınca bırakamadık yine. Zaten şey yani bu oyun bağımlılık yani. Yani alkolden, sigaradan, her şeyden daha kötü emin olun yani. Ama bu oyunu güncelleyenlere, yapanlara, şu anda yönetenlere hepsini söylemek istediğim bir lafım var. Emin olun ya buradaki oyuncuların hiçbiri sizi umursamıyor. Oyun da umurunda değil. Hiç kimsenin oyun da umurunda değil. Benim oyun umurumda diyen bir insan varsa emin olun o kişi ego bağımlısıdır. Başka bir şey değildir. İnsanlar şu oyunu oynuyorsa eğer bakın hemen göster. Aha. Bunların yüzü suyu hürmetine oynuyor bakın. Şu an. Şu an var. Edze var. Kim var? Tianya var burada. Alex var. Momo var. Çok severim. Siubu var burada. Aday. Toluki. Empire. Baba Boss. Blood. Asil Kurt. Abi biz oynuyorsak bu arkadaşlar için oynuyoruz. Sizin için oynamıyoruz. İnanın biz bu arkadaşları da bırakmak istemediğimiz için bırakamıyoruz bu oyunu. Dedim ya Göktürk'ü gördüm de benim anılarım depreşti diye. Emin olun bu oyunu sırf sohbet ve muhabbet için oynuyoruz. Kendilerine çeki düzen verirler inşallah demeyeceğim. Yani umuyoruz ama demeyeceğim ben yine. Çünkü vermeyecekler. Sürekli bak her gün abi yeni. Bir de şu oldu oyun. Sürekli bir şey muhabbeti oldu yani. Ne şunun adı? Aynı paketleri. Daha geçen gün vardı şu paket al. 5 euro paket. Çok para mı? Değil. Niye vereyim abi ben sana çoluğumu çocuğumu rızkını? Vermeyeceğim. Çok büyük para değil. Alabilirim. Hepsini alabilirim. Ama vermeyeceğim. Al. Daha dün aynı paket 5 euroydu. Almayacağım. Almam da. Ben bedava oynayacağım. Arkadaşlarımla sohbet edeceğim. Ki ne zaman bu oyunu kapatırsanız da emin olun bu oyun kapanırsa da biz yine bir yerde toplanırız. Ki insanların bunlar şey olmadığını düşünüyor. Galiba WhatsApp grupları, Line grupları olmadığını düşünüyor. Hepimizde Line grubu var. Gideriz başka oyun oynarız. Bu da benden size tavsiye. Yani şu saçma paketi nerede o? Al. Ya şunu 100 euro yapacağına bu ne yapıyor? Türk parasıyla muhtemelen paket 4000 ya da 5000 civarı falandır. Yani sen bunu 5000 TL yapacağına bu pakete çek abi 300, 400'e, 500'e. Tamam mı? Bunu sen 100 euro yapıyorsun. Bunu 100 kişi alıyor. 5000 liraya satıyorsun. 100 kişi alıyor. 1000 kişi alıyor bunu. Sen çek aynı pakete 200 liraya. Bak bakalım kaç kişi alıyor. Ya kafa çalışmıyor ki abi. Ticaret mi öğretelim bunları bu saatten sonra ben anlamıyorum yani. İnanın. Ya inşallah ha bir de şu var. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Ondan sonra size ettiğim bu laflardan dolayı da banlarsınız beni. Vallahi beni büyük bir yükten kurtarırsanız. Gram umurumda değil. İnanın öyle söyleyeyim. Neyse konuyu dağıttık. Göktürk'ten nereye geldi konu? Çok canım sıkıldı. Abi 20 bin puan nedir ya? 20 bin puan nedir? Bir de ben 6 bin puan ekstradan harcadım. Bir de ondan önce 3 bin mi 4 bin puan mı ne harcadım? Bu etkinliklerden falan 2500 oradan aldım. Sağdan aldım soldan aldım. Yalan söylemeyeyim bir kere de şey çektim paket çektim.
500 veriyordu orada. 2 tane çekmedim. Bir tane çektim. Yalan olmasın şimdi. Dedim hani bina planını alayım da o T8'im açayım. İmkansız abi. Bilseydim vallahi vermezdim parayı. Her neyse. Burada bir de şeylerimiz var. Sandıklarımız var. Sandık açma videosu yaparım muhtemelen. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. İyileşince muhtemelen. Ama şunu yapalım sizinle beraber. Abi şunları açmak istiyorum ya. Evet, bundan bir tane verdi. Bana bundan lazım. Diğerleri benim için önemli değil de o çok önemliydi benim için. Bir tane verdi. İyi bir tane burada verdi en azından. Kaç? 2 tane daha lazım. Belki maviden bir tane daha yapabiliriz. Tılsımı bildiğiniz üzere zaten videolarda bahsetmiştim de Divine yapmaya çalışıyorum. Niye Divine'a tıklıyorsam sanki yapabileceğiz. Neydi bu, mızrak saldırısı. Yani kalemle şey yapınca da evet yapamıyoruz. Hatta bundan çıkmamış bile. Muhtemelen yüzük mü çıktı acaba? Ne çıktı bilemedim ki. Yüzük çıktı herhalde. Hiç yok. Hiç çıkmamış. Yüzük çıkmış galiba. Boşuna heyecanlandık. Benziyor birbirine de ondan dolayı. Neyse. Anlatacaklarım bu kadar. Çok bilgi verici bir video olmadığının da farkındayım. Dediğim gibi. Çok fazla bilgim yok zaten bu oyunla ilgili de. İşte elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi farm kaleniz varsa eğer abi şunları yükseltin. Bakın şunları yükseltin, şu üçünü. Kalem görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Aç abi. Bunu fullleyin. Bir de şunu fullleyin abi. Ondan sonra gidin. Bir de şunu fullleyin. Nerede o? Şu. Bunu fullleyin. Varsa eğer toplanan kaynak pelerinlerinizi giyin. Kıyafetlerinizi giyin. Toplanan kaynak şeyi de var burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Yöresi de var. Bakayım şurada ben kesin giymişimdir onu da. Evet giymişim. Bunları falan fullleyebiliyorsanız fullleyin de günde 100 ömür üretiyormuşsunuz. 110 ömür üretirsiniz. 200 ömür üretirsiniz veyahut da 1G üretiyormuşsunuz. 700-800 yani 1.7G falan üretirsiniz. Sizin faydanıza olur. Sizin için daha iyi olur. Zaten sırf bu sebeple çektim bu videoyu. Gevezeliği bırakacağım. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu arkadaşın videosunu bulursam alta linkini paylaşacağım. O arkadaşın kanalını paylaşacağım. Ayrıca Yakup abinin kanalını da paylaşacağım. Etiketleyeceğim daha doğrusu. Yakup abinin videosuyla bu arkadaşın videosunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Yakup abi de bu Sevgililer Günü videosu etkinliğinden bahsetmişti. Bunların hepsine oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel anlattı. Eline ağzına sağlık Yakup abinin de. Kendim çok büyük bir fanıyım. Ondan dolayı sürekli Yakup abi diyorum. Seviyorum da kendisini. Çok iyi bir insan. Buradan ona da selamlar olsun. Herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkürler.